Merhaba sevgili arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün gördüğünüz gibi yanımda bir E6000 var. E6000'i şöyle söylemek istiyorum. Genelde otomatik makine diyorlar ama otomatik makine, yani elektronik ya da motorlu makine arasında çok büyük fark var. Bu nedenle bu farkı sizlere göstermek istediğim için bugün ekran karşısındayım. Her videoda farklı makinalara değinmeye çalışıyorum. Çünkü biliyorum ki herkeste farklı makineler var. Fırsat buldukça video aralığını kısaltacağım ama videoyu çekip düzenlemek bile ciddi bir zaman alıyormuş. Ben çok acemi bir şekilde çekiyordum. İçine iyice girdikten sonra bunları daha iyi anlamaya başladım. Ama şu anki yoğunluğumu atlatırsam inşallah haftada 2 ya da 3'e çıkaracağım bu videoları. Şimdiden sabrınız için teşekkür ediyorum. Şimdi otomatik makine demek hani böyle her şeyi kendi yapan, kendi düzenleyen, sonuca kendi ulaşan bir makinaymış gibi düşünüyor herkes. Aslında bu böyle değil. Şöyle sanayi makinalarıyla bizim ev tipi kullandığımız makineler arasındaki farkı aslında burası belirliyor. Biz manuel olarak kullandığımız makinalara bir motor taktığımızda ve kartlı sistemi, yani şu kartlarla yapmış olduğumuz deseni kodlarla yapmaya başladığımızda bunu elektronik versiyonuna çevirmiş oluyoruz. Yani şöyle düşüneceksiniz. Hiçbir makina insan müdahalesi olmadan, tabi parantez içinde ev tipi makinelerden bahsediyorum. İnsan müdahalesi olmadan bir işlem yapmaz. Yani siz bu kartı konsolla bile yapıyor olsanız, kesmeniz ya da artırmanız gerekiyorsa bunları manuel yine elinizle yapmanız gerekiyor. Yani bu E6000 dahi olsa bu işlemi makineden beklemeyeceksiniz. Şöyle genelde hayal ediliyor. İpi takıyorsunuz ve makina bu örgüyü kendisi yapıyor, kendisi çıkarıyor. Böyle bir şey yok. Ne yaparsanız yapın mutlaka sizin müdahaleniz gerekiyor. Çünkü konsol ve iğneler birbirine paralel devam ediyor. Siz konsolda verdiğiniz komuta eğer iğnelerle uymazsanız hemen orada arıza alarmı vermeye başlayacaktır. Başlıklarınız doğru yerde değilse yine bu arızayı vermeye devam edecektir. Manuelde bunu tabii biraz daha kontrol etmek mümkün. Ben bu nedenle hep şunu söylüyorum. Yeni makine alacak olan arkadaşlar manuelle başlasın. Sistemi çözsün. Ondan sonra makinesini tekrar değiştirebilir. Desenlendirme ile ilgili biraz size bahsedeyim. Normalde PASSAP Duo'larda ya da PAF'larda ya da işte daha önceki versiyon, manuel bütün versiyonlarda deko sistem şu kartlarla yapılıyor. 40 tane delik var sağdan sola. Bu delikler sayesinde tıpkı diğer makinalarda olduğu gibi kumaş desenlendiriliyor. Ama E6000'de öyle değil. Bir şeyleri fark etmenizi istiyorum. PASSAP öğrencileri kesinlikle teknikleri bilmiyorlar. Bunu yaşadım, bizzat uygulayarak da gördüm ve birçoğu zaten deko sistemi ya da kartlı sistemleri diyeyim. Deko sistem de belki anlaşılamayabilir yeni başlayanlar için. Kartlı sistem, desenlendirme, iticilerle çalışma, bunlarla ilgili çok fazla böyle ya da işte sadece A kartını yapmışlar ama bir sürü kart var. Bu kartların özelliklerini bilmedikleri için uygulayamamışlar. Onlar da sonraki videolarda gelecek. 2 tane görsel göstereceğim size. Arasındaki farkı bulmanızı isteyeceğim. O da bakın şu görsel. Şöyle katlayarak yaklaştırıyorum. Şuradaki farklılığa bakmanızı istiyorum. Bakın ikisi de renkli örgü aslında. İlmeklere bakın ne kadar farklı değil mi? İşte bu fark tamamen teknikle alakalı. Yani bu 185 tekniğiyle örülmüş. Görsele bakın nasıl farklı. Bu da 180 tekniğiyle örülmüş. Bunun da yine görseline bakın. Bir bütün olarak baktığımızda aynı gibi dursa da dokularının farklılıkları size burada ne anlatmak istediğimi eminim açıklıyordur. Şimdi buradaki teknikler gibi burada bir sürü teknik var. Bu teknik farklılıklarda bizim şuradaki desen farklılıklarımızı ve görsel farklılıklarımızı oluşturuyor. Yani itici ve iğne kullanımıyla yani şuradaki desenler aslında ne kadar birbirine benziyorlar ama yakından bir baksanız hepsi birbirinden farklı. Bakın çok küçük ilmekler, büyük ilmekler, daha böyle
üst üste gelmiş gibi, sanki boyut kazandırılmış gibi ilmekler ve görüntüler aslında görselde çok daha net, umarım oraya yansımıştır. Bu tekniklerin bize sunduğu imkanları umarım anlatabilmişimdir. Yani görsel olarak farklılıklar yaratırken dokuda da kumaşta da böyle dokunduğunuz zaman ciddi sertlik ya da yumuşaklıkların da değişkenliğini sağlıyor aslında. Bu nedenle teknik deyip geçmeyeceğiz. Bu teknikleri diğer makinalarda yapabilir miyiz? Kısmen yapabiliriz. Bu biraz kullandığımız başlıklarla da alakalı. Mesela Brother'da kullanmış olduğumuz 800 alt yataktaki 830 yerine 850 kullandığınızda orada da bir teknik farklılık oluşuyor. Evet, desenler ve teknikler inanılmaz derin bir konu. Yine işlerken detayları anlatacağım sizlere. Geliyoruz konumuza. Şimdi ne demiştik? Konumuz neydi bizim? Otomatik makina. Otomatik makina diye bir şey yok arkadaşlar. Bunu bir kere unutuyoruz. Elektronik makineler var. Elektronik demek de bir örgüyü bir kumandadan komutlandırarak örmek demek. Yani siz bir kumaşa artırmanız gereken yeri, eksiltmeniz gereken yeri, desenin yapılacağı yeri, işte kaç santim öreceğinizi, bu bilgileri girdiğiniz takdirde kumaşınıza sizin de müdahalenizle, yardımlarınızla, yani o kesmeleri, artırmaları yaparak sizin de müdahalenizle ulaşacağınız bir örgü yolu. Ve bütün bunları siz belirliyorsunuz. Makineden beklemiyorsunuz. İpi taktım, örgüyü bana versin diye bir kolaylık yok. Emek vermeden yemek olmuyor. Bunun da nasıl olduğunu şimdi size göstereceğim. Bir de bütün bu işleri yaparken bizim sürgü kolumuz vardı. Bu kol, burada gördüğünüz şu kol. Bir de bu işlemi yaparken sağa ve sola taşıma işlemini yapan, sizin yerinize bu görevi üstlenen bir motor detayı var. Bu bütün makinalara takılıyor mu? Evet, takılabiliyor. Ama şu anda sadece Türkiye'de Passap'ta var. Brother'da da çok nadir birkaç kişi de gördüm ben. Yapılabilir mi? Ülkemize gelse belki o da yapılabilir ama Brother hafif bir makine. Yani kolaylıkla sağa ve sola taşınabiliyor. Bu nedenle motora çok ihtiyaç duyulmuyor ama böyle çok örgü örüyorsanız, yani 500. sıradan sonra böyle seri bir şekilde sürekli örmeniz gerekiyorsa kolunuz buna dayanmayabilir. Belki o zaman bir motor ihtiyacı olabilir ama olmazsa problem değil. Passap'ta da öyle. Yani makineler motorlu gelebilir. Bu bir avantaj ama gelmeyebilir. Bu çünkü motor tercihe bağlı bir durum. İsteyen alıyor, isteyen almıyor. Passap'ta olursa güzel olur. Olmazsa da dediğim gibi temin edebiliyorsunuz. Şimdi geliyoruz asıl konumuza. Konsol nedir? Motor nedir? Hemen ekranı çeviriyorum. Bakın şu görmüş olduğunuz kısım bizim manuel makinalarda dekolu sistemi Passapçılar biliyorlar. Dekolu sisteme bir kart takıyoruz şurada, şu bölgede. Şu bölgede bir kart takıyoruz. O taktığımız kartın görevini yapıyor aslında bu. Aynı zamanda işte desen yapacağımız aralığı belirlememizi sağlıyor. Desen sınırlandırmayı yapıyor. Kaç sıra sonra desen yapmamız gerekiyor ya da kaç iğne sonra desen yapmamız gerekiyor. Buradan iğne tercihimizi yapıyoruz. Bütün bunları bu konsol üzerinden yaparak kumaşı şekillendiriyoruz. Örme işlemini de başlığa bırakıyoruz. Konsolumuz görmüş olduğunuz gibi bu kutu. Bütün iğneleri, iticileri ve desenleri kumanda ettiğimiz kısım. Şurada bir power tuşu var. Power tuşuna basarak aktif hale getiriyoruz. Ve burada bize zaten sorular sormaya başlıyor. Türkçe, İngilizce, işte farklı diller var. Buradan o dilleri tercih edebiliyoruz. Şu anda benimki Türkçe olduğu için Türkçe devam edeceğiz. Ve içinde bazı bilgiler var arkadaşlar. Bu bilgileri burada evet ya da hayır diyerek onaylıyorum. Ya da istediğim bilgileri burada yine kodlarla, şunların hepsine size değineceğim, anlatacağım. Buradaki bütün bilgileri ben buradan evet ya da hayır diyerek onaylayıp çalışacağım iğne düzenine göre buradan o bilgileri girip bu kodla bütün kart ve örgü detaylarını sonlandırıyorum. Burada yapmış olduğum o sonucu
Kablolar vasıtasıyla görüyorsunuz ki öne ve arkaya bir bağlantı var konsolda. Oradan gelen komutları ben buradan örgüme yansıtıyorum. Konsol bu arkadaşlar. Desenlendirme, iğne, itici seçeneklerini, tercihlerini yapmış olduğumuz bir kumanda. Şimdi motora geldiğimizde motor örgümüzün başlığını sağa ve sola taşıyan, şöyle ekstra olarak makinenin arka tarafına takılan ve şu kanal sayesinde başlığı şuradaki bağlantıyla beraber taşıma görevini üstlenen ekstra bir yardımcı. Bunu nasıl yapıyoruz? Onun da bir kumandası var. Şu görmüş olduğunuz kumanda sayesinde de motorumuzu yönlendiriyoruz. Haliyle başlıklarımızı yönlendirmiş oluyoruz. Onu da nasıl yaptığımı şimdi hemen size göstereyim. Bakın şurada bir bağlantı noktası var. Eğer ben bu bağlantıyı çıkarırsam başlığı bağımsız olarak kullanıyorum. Sağa ve sola elimle taşıyabiliyorum. Ama bu bağlantıyı yaptığımda da şimdi ne anlattığımı daha iyi anlayacaksınız. Burada kullanmak istediğim, bakın şurada detaylar var. Hangi aralığı kullanmam gerektiğini sorduğunda şu plastikleri sağa ve sola taşıyarak hangi iğne aralığını kullandığımı da böylece motora iletmiş oluyorum. Ve bu bilgileri girdikten sonra şimdi şurada stop ya da go tuşumuz var. Evet, yine teyit ediyoruz. Buradaki motorun çalışması gereken aralığı da gözden geçirdikten sonra zaten burada iğnelerimiz seçilmiş olacak ya. Başlıkta o aralıkta gidip gelecek. Evet, hadi bakalım başlayalım ve görelim neden bahsettiğimi. Duruyorum. Tekrar bu aralığı açıyorum. Burayı da açalım. Daha uzun bir mesafede çalışmasını istiyorum. Şöyle göstereyim mesafeyi. Bayağı uzun bir mesafe oldu. Tekrar go diyoruz. Ve yine buradan durdurmak istediğimizde makinamızı durduruyoruz istediğimiz yerde, sağda ya da solda ve işlemlerimize devam ediyoruz. Konsol dediğimiz zaman bu kumanda, motor dediğimiz zaman da bu görsel aklınızda kalsın arkadaşlar. Elektronik bir makinayı motorlu olarak kullanmak bugünkü video içeriğinde mevcut. Yani otomatik bir makina demek doğru değil. Bu detayları sizlere anlatmak istedim. Evet, videomuzun yine sonuna geldik. Lütfen beğenmeyi, abone olmayı ve takip etmeyi unutmayın diyorum ve sevgiler gönderiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.